Ya FBI'nin çözemediği bir gizem aslında düşündüğünüzden çok daha tehlikeli ise? Amerika'daki sessiz bir göletin üzerinde yıllardır görülen gizemli ışıklar küreler yüzünden insanlar kaybolmaya başladı. Üstelik kaybolan herkes aynı uygulamayı kullanıyordu. FBI ajanı Darius Walker bu olayın peşine düştüğünde sıradan bir paranormal vakayla karşılaşacağını düşündü. Ama göletin kıyısında gördüğü şey bütün soruşturmanın yönünü değiştirdi. Çünkü takip ettikleri ışık onları terk edilmiş bir tesise götürdü ve orada bulunan kanıtlar kayıp insanların aslında neden ortadan kaybolduğunu ortaya çıkarmaya başladı. Fakat vakanın sonunda hala cevaplanamayan tek bir soru vardı. Peki o son görülen küre neydi? Haziran 2026'da Amerika'da yayımlanan bazı resmi raporlar ve haberler yıllardır belirli bölgelerde görülen gizemli ışıklı küreleri yeniden gündeme getirdi. FBI görevlileri ve yerel yetkililer tarafından incelenen bu olayların çoğu hala tam olarak açıklanamamıştı. Özel ajan Darius Walker, FBI'nin Boston saha ofisinde görev yapıyordu. 42 yaşındaydı. Siyahi, sakin ve disiplinli bir ajandı. Meslek hayatı boyunca birçok garip dosya görmüştü. Ama Lake Mercer dosyası onlardan farklıydı. Bir pazartesi sabahı masasına bırakılan dosyanın üzerinde yalnızca 2 kelime yazıyordu. Lake Mercer. Darius dosyayı açtı. İlk sayfada son 3 yıl içerisinde aynı bölgede yapılan onlarca ihbar bulunuyordu. Tanıklar geceleri gölet üzerinde beliren parlak kürelerden söz ediyordu. Bazıları ışıkların havada hareketsiz durduğunu söylüyordu. Bazıları ise kürelerin bir anda yön değiştirerek kaybolduğunu iddia ediyordu. Normalde Darius bu tür ihbarları ciddiye almazdı. Ancak dosyanın içinde bir ayrıntı dikkatini çekti. Bölgede görev yapan 2 polis memuru ve bir park görevlisi son 6 ay içinde kaybolmuştu. Kaybolan kişilerin tamamı son olarak aynı gölet çevresinde görülmüştü. Darius dosyayı incelerken kapısı çaldı. İçeriye FBI veri analisti Lauren Hayes girdi. Lauren 33 yaşındaydı. Bakımlı, kumral, modern ve kendine güvenen bir kadındı. Aynı zamanda ofisteki en dikkatli analistlerden biriydi. Darius dosyayı ona uzattı. "Bu olay hakkında ne biliyorsun?" Lauren birkaç sayfa çevirdi. Sonra kaşlarını çattı. "Garip olan sadece ışıklar değil." Darius başını kaldırdı. "Peki ne?" Lauren kayıp kişilerin raporlarını masaya dizdi. Hepsi kaybolmadan önce aynı mobil uygulamayı kullanmış. Darius raporlara baktı. "Ne uygulaması?" Lauren bilgisayardaki ekranı çevirdi. "Gökyüzü gözlem uygulaması gibi görünüyor. İnsanlara yıldızları, meteorları ve atmosfer olaylarını gösteriyor ama arka planda konum verisi topluyor." Darius'un yüzü ciddileşti. Yani insanlar ışıkları görmek için gölete gidiyor ve biri onların nerede olduğunu biliyor. Lauren başını salladı. "Aynen öyle." 2 gün sonra Darius ve Lauren Lake Mercer'a doğru yola çıktı. Kasaba sessizdi. Yoğun ormanlarla çevrili büyük bir göletin etrafına kurulmuş küçük bir yerleşim yeriydi. Onların kasaba şerifi Grant Sullivan karşıladı. Grant 58 yaşındaydı. Yıllardır bölgede görev yapan, sakin ama yorgun bakışlı bir adamdı. Darius elini sıktı. "Şerif Sullivan, burada neyle karşı karşıyayız?" Grant kısa bir sürede gölete baktı. "İnsanlar burada uzaylılardan bahsediyor Ajan Walker. Ama benim derdim uzaylılar değil. Ben kaybolan 3 kişiye ne olduğunu bilmek istiyorum." İlk gün boyunca ekip tanıklarla görüştü. Bir balıkçı ışıkların suyun birkaç metre üzerinde sessizce durduğunu söyledi. Yaşlı bir kadın ışıkları gördükten sonra arabasının çalışmadığını anlattı. Bir genç ise telefonun ekranının donduğunu ve GPS'in ters yön gösterdiğini iddia etti. Fakat kamera kayıtlarında hiçbir şey yoktu. Gölet çevresindeki güvenlik kameraları sadece karanlık suyu ve ağaçları gösteriyordu. İlk gece Darius, Lauren ve Şerif Sullivan göletin güney kıyısında bekledi. Saatler geçti. Hiçbir şey olmadı. İkinci gece kuzey tarafındaki eski yürüyüş yolunda gözlem yaptılar. Yine hiçbir şey görmediler. Üçüncü gece Lauren güvenlik kameralarını, telsiz kayıtlarını ve telefon sinyallerini aynı anda takip etti. Ama sonuç değişmedi. Darius sabaha karşı arabaya dönerken sakin görünmeye çalışıyordu. Lauren ona baktı. Belki de insanlar gerçekten sadece gördüklerini sandılar. Darius başını iki yana salladı. 3 kişi aynı yerde kaybolduysa burada bir şey var. Işık olsun ya da olmasın. 4. gece ekip daha hazırlıklıydı. Bu kez gölet çevresine 2 kamera yerleştirdiler.
Lauren sinyal takip cihazını açtı. Şerif Sullivan ise eski servis yolunun başında aracın içinde bekliyordu. Saat gece yarısını geçtiğinde telsizden Grant'ın sesi duyuldu. "Sanırım bu sefer gördüm." Darius ve Lauren hızla aracın yanına geçti. Göletin yaklaşık 200 metre üzerinde küçük beyaz bir ışık vardı. Işık birkaç saniye boyunca hareketsiz kaldı. Sonra yavaşça kuzey kıyısına doğru hareket etmeye başladı. Darius direksiyona geçti. Lauren yan koltuğa oturdu. Şerif Sullivan arka koltuktaydı. Araç gölet çevresindeki dar servis yolunda ilerlemeye başladı. Lauren gözünü ışığın üzerinden ayırmıyordu. "Bir drone olabilir." Darius yolu kontrol ederek cevap verdi. "Bu kadar yıldır kimse drone olduğunu fark etmediyse ya çok iyi saklanıyorlar ya da hikayenin tamamını bilmiyoruz." Grant camdan dışarı baktı. "Buradaki insanlar yıllardır gökyüzünden gelen bir şey olduğuna inanıyor." Darius kısa bir sessizlikten sonra konuştu. "Ben gökyüzünden gelen bir şey aramıyorum." Lauren ona baktı. "Peki ne arıyorsun?" Darius direksiyonu sert bir virajda çevirdi. "Kaybolan insanları buraya kimin çektiğini." Araç orman yoluna girdiğinde telsizlerden yoğun parazit sesi gelmeye başladı. GPS ekranı birkaç saniyeliğine dondu. Lauren bilgisayarına baktı. "Sinyal kesiliyor." İşte bu kez eski bir bakım kulübesinin bulunduğu bölgede havada asılı duruyordu. Sanki onları bekliyormuş gibiydi. Darius aracı yavaşça durdurdu. Üçü araçtan indi. Darius silahını çekti. Kulübenin kapısı aralıktı. İçeride kimse yoktu. Fakat zeminde yeni ayak izleri vardı. Lauren el feneriyle duvara aydınlattı. Duvara asılmış eski bir harita gördü. Haritanın üzerinde gölet çevresindeki farklı noktalar işaretlenmişti. Grant'ın yüzü gerildi. "Bu harita burada geçen ay yoktu." Darius haritaya yaklaştı. İşaretlerden üçü kırmızı kalemle çizilmişti. Lauren dosyayı açtı. Kırmızı işaretler kaybolan 3 kişinin son görüldüğü yerler aynıydı. Ertesi sabah Lauren uygulamanın teknik kayıtlarını daha derinlemesine inceledi. Uygulamanın sahibi görünen şirket 3 yıl önce kapanmıştı ama sunucuları hala çalışıyordu. Daha da önemlisi, sunucu bağlantılarından biri gölete birkaç kilometre mesafedeki terk edilmiş bir araştırma tesisine gidiyordu. Grant bu tesisi hatırlıyordu. Yıllar önce çevresel ölçüm yapan özel bir laboratuvardı. Sonra kapandı. Kimse oraya gitmez. Darius dosyayı kapattı. "Bugün gideceğiz." Öğleden sonra üçü araştırma tesisine ulaştı. Bina dışarıdan terk edilmiş görünüyordu. Camların çoğu kırılmıştı. Kapıdaki tabela paslanmıştı. Ama içerideki güvenlik kamerasının küçük kırmızı ışığı hala yanıyordu. Lauren hemen fark etti. "Burada elektrik var." Darius ve Grant arka girişten içeri girdi. Lauren dışarıda kalarak güvenlik sistemine bağlanmaya çalıştı. Koridorlar karanlıktı. Yerde eski dosyalar, kopmuş kablolar ve kırılmış ekipmanlar vardı. Merkez odaya ulaştıklarında içeriden bir ses geldi. Bir sandalye devrildi. Sonra biri koşmaya başladı. Darius peşine düştü. Adam karanlık koridordan arka çıkışa yöneldi. Grant diğer taraftan önünü kesti. Kısa bir boğuşmadan sonra adam yere yatırılıp kelepçelendi. Adamın adı Peter Lang'tı. Eski laboratuvar teknisyenlerinden biriydi. Sorguda gerçek yavaş yavaş ortaya çıktı. Laboratuvar yıllar önce atmosferik yansımaları ve gece görüş sistemlerini test etmek için özel küre biçimi dronlar geliştirmişti. Bu dronlar uzaktan bakıldığında gölet üzerinde süzülen ışıklar gibi görünüyordu. Proje kapatıldıktan sonra bazı ekipmanlar depoda kalmıştı. Peter ve birkaç kişi bu sistemi gizlice yeniden çalıştırmıştı. Amaçları bölgeye meraklı insanları çekmek, görüntüler satmak ve internette paranormal içerikler üzerinden para kazanmaktı. Gökyüzü gözlem uygulaması da bu yüzden kullanılmıştı. İnsanlar ışıkları görmek için gölete geliyordu. Uygulama ise onların konumunu kaydediyordu. Darius sessizce dinledi. Sonra tek bir soru sordu. "Kaybolan insanlar nerede?" Peter'in yüzü soldu. İlk kayıp polis memuru drone'u takip ederken ormanın derinliklerinde kaza geçirmişti. İkinci polis memuru onu ararken kaybolmuştu. Park görevlisi ise olayın sahte olduğunu anlamış, Peter'i tehdit etmişti. Peter onu öldürmediğini söyledi. Sadece korkutmak istediğini iddia etti. Ama adam panikle kaçmış ve bataklık bölgeye girmişti. Arama ekipleri 2 gün sonra park görevlisinin cansız bedenini buldu. Diğer 2 kişinin kalıntıları ise göletin kuzeyindeki ormanlık alanda yapılan aramalardan ortaya çıkarıldı. Dosya artık paranormal olmaktan çıkmıştı. Ortada insan yapımı bir sistem,
para hırsı ve kontrolsüz bir oyun vardı. Ama yine de Darius'un aklında cevaplanmayan bir soru kalmıştı. Dördüncü gece gördükleri ışık ele geçirilen dronlardan biri değildi. Çünkü o saatte tesisteki tüm cihazlar kapalı görünüyordu. Soruşturma haftalarca sürdü. Laboratuvar mühürlendi. Uygulama kaldırıldı. Peter ve ona yardım eden 2 kişi tutuklandı. Lake Mercer dosyası resmi olarak kapatıldı. Darius ve Lauren kasabadan ayrılmadan önce son kez gölet kıyısına gitti. Sabahın erken saatleriydi. Gölet sessizdi. Lauren suya bakarak konuştu. "İnsanlar bazen gizeme inanmak istiyor. Çünkü gerçek daha basit ama daha acımasız." Darius cevap vermedi. Tam araca dönecekleri sırada suyun üzerinde kısa süreliğine beyaz bir yansıma belirdi. Lauren durdu. Darius da gördü. Işık sadece birkaç saniye sürdü. Sonra kayboldu. Bu kez telsiz bozulmadı. GPS çalışıyordu. Telefonlar donmadı. Belki sadece güneşin suya yansımasıydı. Belki de yorgun gözlerin oynadığı küçük bir oyundu. Darius araca bindiğinde dosyanın son sayfasına tek bir cümle yazdı. Lake Mercer vakası çözüldü. Ancak görülen her ışığın kaynağı tespit edilemedi. Sonra dosyayı kapattı ve gölet sanki hiçbir şey yaşanmamış gibi sessiz kalmaya devam etti.